Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel ipimizle harika bir model başlayacağız. İpim 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve yapımı da kolay. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Hemen şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Şöyle 6 bir model için 6 ilmek. 6 ilmek bir model için. Burada da yine 6 ilmek. Sonuna 2 ilmek ekledim. Toplamda şişimde 20 ilmeğim var. 20 ilmekle modeli kurmaya başlıyorum. Şöyle bir sıra hazırlık yapacağım. Bu modele dahil değil arkadaşlar. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Örgümün ön yüzüne geçmek için bir sıra ters örüyorum. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yapıyorum. Bu model lastik istemiyor. Eğer siz de lastik yapacaksanız modeli örgünüzün ön yüzünde kurmaya başlayabilirsiniz. Bu bir defaya mahsus zemin oluşturmak için bir sıra ters örüyorum. İlmekleri aldıktan sonra bir sıra ters örüyorum. Evet. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzüne geçtik. Bakın örgümüzün ön yüzündeyiz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters, 2 ilmek ters kenar ilmeğinden sonra 2 düz, 2 ters. Buraya kadar bir model. Bakın 6 ilmekten oluşan modelimiz. Aynı işlemi yapıyorum yine. Yani bu ortada 4 ilmek tersimiz oluyor. 2 ilmek daha ekledim. Bakın toplamda 4 ilmek oldu. 2 düz, 4 ters örelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 4 ters, 2 düz, kenarda 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sıramızı bu şekilde yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri olduğu gibi örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmeğim var. 2 ters ilmeğim. Yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam ediyoruz. İkinci sıra arka yüzünde. 4 düz, 2 ters, yine 4 düzle devam ediyorum. İki ters, 2 düzle de sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Bakın şöyle. Üçüncü sıra ön yüzünde. Yine aynı işlemleri yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters olan ilmeklerimi ters ördüm. Düz olan ilmeklerimi de düz. Yani ilmeklerimizi gördüğümüz gibi, olduğu gibi yani düzlerimizi düz,
terslerimizi ters örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Yine aynı işlem. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Düzlerimizi düz, 2 düz yani terslerimizi de ters örüyoruz. İlmekleri gördüğümüz gibi örelim. Düzlerimi düz ördüm. Terslerimi ters. İki ters, iki düzle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 4. sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Burada şekillendireceğiz ilmeklerimizi. Bu 2 ters ilmeğimi şu araya alacağım. 2 düzün ortasına. Yani birinci düzümü sağa doğru çevireceğim. Bu 2 ters ilmeğimi arkadan aldım. Bu düz ilmeğimi öne getirdim. Ve bunları tek tek düz örüyorum. Düz olan ilmeğimi sağa doğru çevirdim burada. Şimdi buradaki düz ilmeğimi de sola doğru alacağım. Bakın 3 ilmeğimi şişime aldım. Düz ilmeğimi sol şişime, arkadaki 2 ters ilmeğimi de öne getirdim. Bunları tek tek düz örüyorum. Buradaki ikinci düz ilmeğimi de sola doğru çevirmiş oldum. İlmeklerimin tamamını düz ördüm. Yine aynı işlemi yapıyorum. Bu birinci düz ilmeğimi sağa doğru çevireceğim. Arka taraftan 2 ters ilmeğimi aldım. Bu düz ilmeğimi de öne getirdim. Daha sonra bu 3 ilmeğimi düz örerek devam ettim. Şimdi sıradaki düz ilmeğimi sola doğru aldım. 2 ters ilmeğimi de şişimin önüne taktım ve bunları tek tek düz olarak ördüm. Buradaki 6 ilmeğimi de düz örmüş oldum yani. Bakın şöyle daha net görünecektir. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Bu birinci düz ilmeğimi öne alıyorum. Öndeki 2 ters ilmeğimi arkaya, düz olan ilmeğimi öne aldım ve düz örüyorum. Bu 3 ilmeğimi. 3 düz ilmek ördüm. Şimdi düz ilmeğimi sola alıyorum. Şişimin arkasını aldım. Arkadan da 2 ters ilmeğimi getirdim. Öne taktım. Ve bunları düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 5. sıramı bu şekilde ilmeklerimizi şekillendirerek yaptık. 6. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son sıramız 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. Evet, modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Model 6 sıradan oluşmakta. İlmek sayımız da 6 ve 6'nın katları. Sonuna 2 ilmek ekliyoruz.
Yani her model 6 ilmekten oluşuyor. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın model oluşmaya başladı. Bir kez kurmuş olduk modeli. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters olarak ördüm. Daha sonra 1, 2 düz. Düzler alttakiyle aynı hizaya gelecek. Bakın modelde kaydırma yok. Daha sonra 4 ters. 3, 4. 4 ilmek ters ördüm. Geldim buradaki 2 düze. 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. Bir, 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi, düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. Yani olduğu gibi. Değişiklik yapmıyoruz. İki ters, 4 düz, 2 ters, kenarda 2 düz, bir de kenar ilmeğimi örüyorum. Aynı şekilde örerek ikinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, 2 düz ilmek, yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam edelim. İki ters, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde yine aynı işlem. 4 sırayı aynı yapıyoruz arkadaşlar. Yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 düzüm var. 2 ters, 4 düz. Yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam edelim. 5. sırada şekillendirme yapacağız ilmeklerimizi. 6. sıra arka yüzünde ters öreceğiz sadece. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Yapımı da zevkli. Evet, 2 düz, bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. 4. sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzüne geçtik modelin. Şöyle göstereyim. Burada ilmeklerimin yerini değiştireceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu 2 ters ilmeğimi şuradaki 2 düzün arasına geçireceğim. Bu şekilde aldım. 2 ters ilmeğimi sol şişime aldım. Düz ilmeğimi de şişimin önüne taktım ve bu ilmeklerimi tek tek düz ördüm. 3 ilmek düz ördüm. Buradaki düz ilmeğimi de arkaya aldım. Bakın arkadaki 2 ters ilmeğimi öne aldım. Daha sonra bunları düz olarak ördüm. Yani ilmeklerimin tamamını burada düz ördüm. Sadece yerlerini değiştirdik. Aynı işlemi yapıyorum. 2 ters ilmeğimi arkaya aldım.
arkadaki düz olan ilmeğimi de öne aldım. İlmeklerimi düz olarak ördüm. Buradaki düz ilmeğimi arkaya, yani sola doğru çevireceğim. Arka taraftaki terslerimi öne getirdim. Ve bunları tek tek olarak düz ördüm. Aynı işlemi burada da yapalım. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi şekillendiriyoruz. Yani ters olan 2 ilmeğimizi ortaya alıyoruz. Düzü de sağa doğru almış oldum. Şimdi bu düzümü de sola doğru aldım ve arka taraftan ters olan ilmeklerimi de öne getirdim. Daha sonra bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzüne geçtik. İlmeklerimizi tamamını ters örerek devam ediyoruz. Evet, modeli arkadaşlar ikinci kez kurmuş olduk. Model böyle devam edecek. Her modelde olduğu gibi model ilerledikçe kendini gösterecek. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın model şöyle kendini göstermeye başladı. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Onu göstereyim. Bunu da daha önce hazırladım. Şöyle. Modelin ilerlemiş hali de bu şekilde. Bakın. Modelin arka yüzü de şöyle. Yani her iki tarafı da kullanabilirsiniz. Arka yüzde gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgülerinizde şöyle bir görüntü olur. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi, atkı, bere, hepsinde kullanılabilecek harika, yapımı da oldukça güzel ve kolay bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.